Hakem de koşuyor. Hakem de maşallah nasıl bir koşu varsa bildiğin buradan buraya jet gibi koştu. Hiç hakeme bu kadar yakın olmamıştım yani dikkatli bir şekilde. Bu kadar daha doğrusu hiçbir basket maçını bu kadar önden izleyemedim. Merhaba brolar. Bugün MetaQuest 3'te çok güzel bir uygulamayı inceleyeceğiz. Yani internette çokça gördüm. Bunu da X Stadyum diye geçiyor. Bu X Stadyum'u yalnız açmamız çok zor. Çünkü bizim bölgemize kapalı. Yani Türkiye'de bu uygulama çalışmıyor. Tabii ki biz bunu ne yapacağız? Bir şekilde egal edip bu uygulamaya bakacağız. Öncelikle bu uygulamayı nasıl çalıştırabiliriz onu göstereceğim. Ondan sonra da uygulama hakkında hem iyi hem kötü yanlarını her zaman yaptığımız gibi hafiften bir geçeceğiz, değineceğiz. Bölge sınırlamasını nasıl kaldırabiliriz? Yani MetaQuest 3'te biz bu Türkiye olarak buna girdiğimiz zaman bu uygulamayı nasıl açabiliriz? Uygulamayı açtığınız zaman bir hatayla karşılaşacaksınız. Bu hata Ops diye bir yanıt veriyor ve diyor ki üzgünüm diyor, bunu indirmişsiniz. Evet, başarmışsınız ama bu uygulamayı burada açamazsınız. Çünkü bölgenizde değilsiniz gibi bir uyarı geliyor. Tabii ki biz bu uygulamayı, bu hatayı, yani bizim için bir hata. Yani Türkiye'de niye koymazsın? Türkiye'ye koymadıkları, yani bu kısmı engelledikleri bu kısmı biz bunu çözeceğiz ve uygulamayı rahatça açabileceğiz. Hemen yöntemi gösteriyorum size. Aslında yöntem basit. Bunu MetaQuest 3'ümüze bir VPN uygulamasını yüklersek bölgemizi değiştirebiliriz. Ve bu şekilde bölgemizi değiştirdiğimiz zaman bir Amerika ya da bir İngiltere yaptığımız zaman bölgemizi bu uygulamayı rahatça açabiliriz. Peki bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? Yani gözlüğümüze bu uygulamayı nasıl yükleyebiliriz? Bu uygulamayı iki yöntem yükleyebiliriz. İki yöntem diyorum ama biz birinci yöntemi deneyeceğiz. Bu videoda birinci yöntemle yapacağız. Basit olan, kolay olan. Diğer yöntemde yine SideQuest dediğimiz bir kendi başına olan bir mağaza. Deneysel özellikliği de deneyebildiğimiz SideQuest dediğimiz deneysel olarak daha uygulama aşamasında olan birçok uygulama indirdiğimiz bir paylaşım yeri var. Bu paylaşım ile MetaQuest ile bağlantı kuruyor. Tamamıyla geliştiricilere yararlı olsun. Bunun için oyun geliştirsin. Bunun için uygulama geliştirsin diye yapılmış. Bu biraz daha meşakkatli, daha doğrusu aşamaları var. Aslında çok zor bir şey değil. İkisi de çok zor bir şey. Birinci yöntem çok basit. Arama kısmına geleceğiz. Bir arama MetaQuest gözlüğümüzü taktıktan sonra arama kısmına Mobil VR Station yazacağız. Mobil VR Station'ı yazdıktan sonra hemen indiriyoruz uygulamayı. Ve uygulamada şöyle bir uyarı çıkıyor size. Diyor ki bu daha laboratuvar aşamasında diyor. Yani laboratuvar aşamasında bu uygulama, dikkat edin diyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bir zararlara neden olabilir ya da bir sıkıntıya neden olabilir. Yani uygulama aşamasında eksikleri olabilir diyor. Bunu biz kabul ediyoruz. Tabii siz de kabul ediyorsunuz. Ben şu an zararını görmedim ama ben de bir uyarıda bulunayım. Böyle bir sıkıntı yaratabilecek durumlar olabilir. Çünkü makineyle bayağı bir içli dışlı oluyorsunuz MetaQuest'le. Ama ben şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Mobil VR Station açtıktan sonra uygulama açmanıza gerek yok. Bunu uygulamayı bir kurduk. Kurduktan sonra şimdi biz VPN'yi indirmemiz lazım. VPN'de 3-4 tane VPN var. Yani bildiğim en çok kullanılan. IP-Vanish, diğeri NordVPN, Panda VPN, dördüncüsü de Avria VPN. Bunlar çok kullanılıyor. Ben burada kullandığım ve uyguladığım şu an, ki Panda da var, çok kullanılıyor, ücretsiz de. NordVPN'de bu üyeliğim var. Aynı şekilde IP-Vanish'te de bir üyeliğim var. Biz önce IP-Vanish indirmeye çalışıyorum. Önce arama kısmına, normal web browser'ına giriyorum gözlüğümün. Standart arama yapar gibi Google'da arama yapıyorum. IP-Vanish diye aratıyorum. Bir uygulamayı arattığım zaman Google Play çıkıyor. Ama bu APK'yi bulmam için Google Play üzerinden bu MetaQuest'i yükleme imkansız. Bu şekilde Google Play'den indiremiyorsunuz. Yani bir Android sistem gibi indiremiyorsunuz. Bunun için APK'si gerekiyor bize. Yani uygulamanın kendisi. Hatta o da arama kısmına ben IP-Vanish APK olarak arattım. Ve arama kısmında direkt aşağıda görünen bir yer var. Up to Down diye bir site var. Bu siteden indirdim ben bunu. IP-Vanish indirmiş oldum. İndirme yöntemi de şu an ekranda görüyorsunuz. Bunu indirdikten sonra kurumunu yapacağız. Ama kurumunu dediğim gibi işte diğer uygulamayla yapacağız. Uygulamayı açtıktan sonra alt kısımda Android sorunu düzeltme, Fix Android diye geçen o kısmı tıklıyoruz. Burada Show All Options diyoruz. Tüm hepsini göstertiriyoruz. Burada da ikinci seçenek olan Exist Content Files'ı, yani Configure Speed diyoruz. Ve burada Step 1'i tıklayacağız. Step 1'i tıklıyoruz. Sonra uygulama tüm dosyaları göstermiş oluyor. Yani bildiğiniz Quest'in içine giriyoruz. Ama bizim buradaki dosyal işimiz yok. O yüzden datanın altındaki Quest'e tıklıyorum. Ve Quest'te biz bunu indirdiğimiz download dediğimiz, çünkü uygulama web browser'ımız download'da indirmişti. İndirdiğimizde görüyoruz. Bakın burada ben Avria'yı indirdim, IP-Vanish'i indirdim, birçok APK, NordVPN'i indirdim. Hepsini kurdum. Bunların hepsini indirebilirsiniz ama tabii birini kullanmanız gerekir.
Buradan şimdi IP1 işi kullanıyorum. Çünkü bir üyeliğim var. Aynı şekilde dediğim gibi. Tabii bu da bu uygulama olabileceği veri kaybının sorumluluğu kabul etmişsiniz oluyor. Evet, kabul ediyoruz bu durumda. Yani eğer bunu yapıyorsunuz siz de kabul etmiş oluyorsunuz. Buradan yükle dedim, devam dedim ve uygulama bu kadar basit bir şekilde VPN yüklendi. Ama bu VPN'yi açamıyorum. Yani şöyle açamıyorum. Göremiyorum. Yani kütüphanemde bir türlü bulamadım. Evet, en sonundan fark ettim ki üstte tümü yazan yere tıklayarak oradan en son en alttaki bilinmeyen kaynaklar dediği bir yer var. Yani çünkü bilinmeyen bir kaynaktan yüklendi bu. Ve en orada gördüğünüz gibi birçok uygulama var. IP1 işi o bilinmeyen kaynaktan tıklayarak yüklüyorum. İşte açıyorum daha doğrusu. Yüklemiştim zaten. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni USA'yı seçtim. Çünkü orada hani daha çok NBA falan oraya açık, komple açık yaptıkları için. En çok United States'i ekledim ya da işte United Kingdom'da olabilir. Hani bunların ikisine birisine girebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Buradan bağlantımı connect dedim ve bağlantımı girişimi yapmış oldum. Bu kadar basitti. Yani VPN'i dedim, VPN'i açtım ve bölge sınırlamamı kaldırdım. Bu uygulamayı gözlüğünüzün üzerinde, yani gözlüğünüzden takıp da store kısmında bulamazsanız bilgisayardan web üzerinden görebilirsiniz. Yine göremezsiniz. Web'de arama kısmı kullanıcı girişi yapacaksınız. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra web arayüzüne de arama kısmında bu oyunu bulamazsınız. Bir VPN açmanız gerekebilir. Peki bu VPN nedir? Bu birçok uygulamada da web browser'da da artık VPN standart veriyordur. Yani bilgisayarınızı yüklemenize gerek yok hani ayrı bir program olarak. Bunu Opera'nın mesela VPN ücretsiz uygulaması var. VPN'sini aktif edersiniz. Oradan uygulamayı bulursunuz. Kütüphaneye ekle diyorsunuz. Kütüphanenizi ekledikten sonra gözlüğü taktığınız zaman kütüphanenizi görebileceksiniz. Kütüphanenizi ekleyerek tekrar gözlüğünüzü takıp store kısmını görebilir ve buradan indirebilirsiniz. Ve ekranımıza o kötü ops diye yazımız gelmeyecek. İşte ve gördüğümüz bir muazzam bir panel. Gerçekten güzel bir panel yapmışlar. Ben bunu çok beğendim. Hatta ilk başta sol tarafa biraz kayık çıktı. Önce bir ayarladım, böyle ortamı yaptım. Reset dedim, hani orta tuşa basıyoruz ya düzeltmek için. Tüm menüleri görebildim. Ve menülerden birçok uygulamayı yapabildim. Şimdi buradan ben uygulama hakkında artık fikir beyan etmek istiyorum. Çünkü uygulama nasıl? Eksisi artısı ne? Bunları bir bakalım. Öncelikle tabii ki de neye baktım? Biz Turkish Airlines'a baktık. Yani Turkish Airlines Euroleague'e baktık aslında. Euroleague gerçekten güzel bir lig. Yani Fenerbahçeli olduğum için birçok Euroleague maçını da izliyorum. Özellikle Real Madrid olan maçları bence çok enfes maçlar oluyor. Böyle bir git gelli oluyor. Neyse, buradan açtık ve ilk önce hangi maçların yayınlandığına bakmak istedim. Canlı maçların şurada anladığım kadarıyla burada canlı maç izlemek istiyorsanız bilet almak zorundasınız. Yani böyle bir durum var. Bakın şu an maçtayız. Real Madrid Fenerbahçe maçı. Her maçı farklı bir konumda izleyebiliyorsunuz. Bu arada bir de birçok kere ops işte internetiniz işte sıkıntı var falan diyor. Uygulama ara ara donuyor. Yani megabaytından kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Evet, yeni geldi. Şimdi söyleyeyim o zaman. Şöyle bir şey var. İnternetteki yorumları da izlediğim zaman, baktığım zaman bu uygulamayı Amerika kullanıcıları da aynı şeyi söylemiş. Ya demişler ki arkadaşım bu uygulama boyuna donuyor. Paga giriyor. Sıkıntılar oluyor. İşte ben biletini aldım. Paralı aldım. Biletini aldım. Ve maç günü geldim ve maçı izleyemedim diyor. Adam işimden bir izin aldım ben bunu diyor. Evet diyor, çok güzel yapmışsınız. Görüntü çok güzel. Kısa videolarında çok sıkıntısız, problemsiz bir şekilde izleyebiliyoruz. Sanki bir maçın içindeymişiz gibi, stadın içindeymiş gibi bir etki yaratıyorsunuz. Ancak bu etkiye rağmen ben hala kopukluk yaşadıktan sonra pek de anlamı olmuyor. Ve ayrıyetten diyor ki biz birçok kullanıcıdan şunu söylemiş. Ya biz MetaQuest 3'ler biraz da 3D'yi de seviyoruz. Yani bir baktığımız zaman olayın içinde boyutunu biraz daha 3D vermeniz gerekiyor diyor. Yani belli bir açı da verebiliyorlar. Bunlar da eleştirmişler. Birçok videoda, birçok şeyde bu var. Tabi maliyetli bir kısım, yani 360 bir video çekmek her zaman maliyetli. Bu maliyeti herhalde kısmak için istemişler. Bu uygulamanın eksiklerinden en büyükleri. Belki de Amerika'da sadece yayınlanmasının sebebi bu. Yani büyük ülkenin tüm dünyanın diyelim şeyini kaldıramaz gibi, maçını kaldıramaz gibi. Ben bunu açtım, gittim yine server hatası aldım. Yani baktığım zaman birçok hata alıyorum ama hataları acaba VPN'den girdiğim için mi alıyorum? Dedim tamam, bunu bakalım, bunu değiştirelim. Ne yapayım? VPN'imin hızına bakayım dedim hatta. Bir baktım gerçekten evet, normalde 100 alabiliyorken VPN ile, yani bu benim IPv1 iş ile 12 megabayt alabildiğimi gördüm. Ki bu benim istediğim bir hız değeri değil. Tamam peki dedim, bundan kaynaklı olmuş olabilir. O yüzden bunu dedim IPv1 işi kullanmayayım. Peki dedim NordVPN'yi kullanayım. Onu kapattım ve
NordVPN'ye girdim. Hatta NordVPN'ye girmeden önce de mevcut durumumu da görmek istedim. Acaba benim normalde de mi bir sıkıntım var? Önce IPv1 kapattım. Kapattıktan sonra test yaptım ve yani 100 megabit hız, 100 megabit'e çok rahat bir şekilde ulaştım. NordVPN'de bağlanmam çok uzun sürdü. Yani onda da bir üyeliğim vardı. Bunu bağlanmak gerçekten bayağı zaman aldı yani bulması. Niye böyle oldu anlamadım ama en sonunda bağlantı yaptıktan sonra yine Amerika'ya gösterdikten sonra bir hız testi yaptım. Değerlerim gerçekten yükseldi. Yani IPv1'den biraz değil bayağı daha yüksek veriler aldım. Şu an gördüğünüz değerleri 90 megabitlere 87 megabitlere çıktı ki bu gerçekten yeterli bir seviye. Yani bu videoyu izleyebileceğim için yeterli bir seviye olması gerekir. 94'ler falan makul seviyeler. Sonra tekrar uygulamayı açtım. Dedim tamam sorunu çözdük. Hadi gel bakalım tekrar yapalım. Yine aynı ürünle karşılaştım. Connect to server falan işte. Tamam okey. Hani problem yok. Devam edelim ki bu uygulamanın eleştirinde bu da çok var zaten. Böyle bir hatanın var olduğu. Böyle bir hatanın çok geldiğini. Ve maça girdim. Tekrar aynı yine bir şekilde. Bu sefer Real Madrid Partizan maçına girdim. Ve girdim maçlara bakmaya başladım. Tabii ki de Fenerbahçe maçını açtım. Fenerbahçe maçında yine bir donma gerçekleşti. Hatta bir soruna karşılaştım. Yine bir internet ligi uyarı da aldım. Diğer bir hesabı da Olympiakos maçımız var. Olympiakos Fenerbahçe maçı. Dikkat edin yine internetle ilgili bir Ops diye bir şey aldım ki bu sorun herkeste var. Yani bu uygulamanın bir problemi aslında. Yani bu bizim VPN'imizin, internetimizin, hızımızın kaynaklı değil bu uygulamanın problemi. Bakın sağdan sola bakıyorum. Şimdi buradan bir AR'a geçtim. Normal dünyayla eşdeğer bir dünyaya döndüm. Şimdi bu uygulamada sağıma bakıyorum. Soluma bakıyorum. Ya çok güzel. Aslında uygulama gerçekten güzel. Maçta kendinizi bir hissiyatını veriyor. Hatta istedim ki stadın başka bölgelerinden izleyeyim. Ama yeni bir donma yaşadım. Paka girdim. Yani attı. Tekrar girdi. Bunu Türkiye bölge sınırında eminim ki yani VPN ya da bölge sınırlamasına kaynaklı yaşamadık bu sorunu. Bu sorunu tamamıyla uygulama ile ilgili yaşadık. Çünkü uygulama eleştirilerinden büyüğüydü bu. Ve Fenerbahçe 80-78 bu maçın zaten kıl payı gitti giden maçlardan bir tanesiydi. Maçın birçok yerinde dediğim gibi bir sağdan bir soldan bakabiliyorsunuz. Ekranın büyük ekranlar üst katta da gözükebiliyor. Yani güzel küçük ayrıntıları mevcut. Gerçekten de stadın içindesiniz. Sağınıza bakıyorsunuz statta, solunuza bakıyorsunuz statta. Ama görüntü kalitesi bayağı düşük kalıyor. Yani bunu yükseltebilirsiniz. Belki de acaba internette bu yavaş gördüğü için bunu yapıyor dedim ama zaten bunda bile bu kadar pagozu birçok yerinde yine aynı şekilde donmalı neden olacaktır. Çok kaliteli bir video olmuyor. Görüntü netliği biraz daha görüntü netliği olsa çok daha güzel. Bu uygulama şimdi genel olarak bir baktığımızda uygulama ile ilgili bir eleştirel açısından yaklaşalım. Şimdi ilk önce güzel yanlarını söylersek evet uygulama gerçekten güzel. Birçok maç var, birçok basket maçı var, NBA var, işte boks var. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Birçok yere girebiliyorsunuz. Üyeliğiniz varsa ki üyelikle de girebiliyorsunuz. Üyeliğinizi kullanarak da yapabiliyorsunuz. Aslında uygulama gerçekten güzele benziyor. Ama buradaki nokta ikinci eleştirel noktaya gelelim uygulamanın. Eleştirel nokta bir bilet mevzusu var. Paralı ve canlı yayınları böyle birebir direkt canlı olarak girmeniz çok zor. Girdiğiniz zaman büyük çoğunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Böyle kısa videolar daha rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Tabii bu da bir özet babında bir durum yani. Özetinin üstüne çıkmıyor. Tabii daha iyi olabilir. Bakın hakem de koşuyor. Hakem mi maşallah nasıl bir koşu varsa bildiğin buradan buraya jet gibi koştu. Hiç hakeme bu kadar yakın olmamıştım yani dikkatli bir şekilde. Bu kadar daha doğrusu hiçbir basket maçını bu kadar önden izleyemedim. Yani bu kadar para veremedim. Pahalı, makul yani ön kısımlar. Biz biraz daha arka taraflara gidiyoruz. Maraba kısmı olarak. Ama yine de tabii ki de ambiyans açısından çok güzel. Bayağı bir stat hissini kapıldım. Yani kulaklık da takarsınız çok daha güzel olur. Yani daha kaliteli bir kulaklık da çok daha iyi net verir. Şimdi dediğim gibi erişler noktaya gidiyordum. Şimdi bu gözüm takıldı ve video direkt daldım size. Erişler yanında bu yani görüntü kalitesi gerçekten çok kötü. Donmalar çok oluyor. Tamamen ücretli. Ücretli olmasına rağmen sıkıntılar yaşıyorsunuz. Birçok erişler bu. Biletini almama rağmen giremedim gibi. Birçok ıvır zıvır mevzulardan çok takılıyor. Genel itibariyle ben bunu kullanır mıyım? Bunu hani izler miyim? Şimdi baktım. Biraz izledim. Yani bu kadar. Yani bunu açıp da belki canlı maç olsa sının içindeymiş gibi olsa gerçekten de belki açısından farklı olabilir.
Ama bir iki maç da açtım. Maçları açtığım zamanda da böyle stadın içindeymiş gibi basket maçı gibi hissiyatı yoktu. Hepsi 2D boyutu, yani büyük ekranda izliyormuş gibi yakın boyutu. Zaten bunu yapıyoruz. Yani birçok MetaQuest 3'teki uygulamalarla zaten bunu sağlıyoruz ki ben buna ne gireyim yani. Maç izlemek için ya da. Yani bir şekilde ben IPTV'de bağlayabilirim, izleyebilirim ya da normal üyeliğimi de kullanabilirim, izleyebilirim. Netflix izleyebilirim, filmlerin birçoğunu izleyebilirim. Zaten bununla ilgili uygulama dolu. Bunu gidip de bunu kullanabileceğim, MetaQuest 3'te bunu kullanabileceğimi düşünmüyorum. Uygulama ne dersiniz? Yani böyle dışarıdan bakıldığı zaman çok güzel, çok zevkli gibi. Ama uygulamanın içine girdikten sonra çok da kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu uygulamayı yüklediyseniz ve oynadıysanız sizin de fikrinizi merak ediyorum. Ya da şu anda söyleyebilirsiniz. Bunu da dener misin? Bunu açamadık, bunu yapar mısın? Şeklinde olursa elimden geleni yapacağım. Mutlaka açmaya çalışacağım. Mutlaka e, yasal bir şekilde. Yani bunların hepsini bakıp dinlemeye, oynamaya çalışacağız. Ayrıyetten oynamamı istediğiniz oyunlar varsa ya da denememi istediğiniz oyunlar varsa yapabildiğim ölçüde, belli bir ölçüde yapabildiğim yere kadar elimden geldiğince yardımcı olurum. Yorumları yazmayı unutmayın. Sorunuz olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bunda da yine aynı şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Bir hata ettiysem affola. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hatta şu saate kadar bana katlandığınız için diyeyim. Umarım yararlı olmuştur. Elimden geldiğimi anlatmaya çalışmışımdır. Görüşmek üzere.